Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda iki farklı dublaj programını birbirleriyle karşılaştıracağım ve tanıtacağım. İlk programımız PI Video Trans adlı program. Hemen programımızı açtık ve nasıl indireceğinizi göstereceğim. PI Video Trans yazıyorsunuz. Bu siteye giriyorsunuz. Download diyorsunuz. Karşınıza bu site çıkıyor. Buradan Hugging Face'ten indiriyorsunuz. İndirdikten sonra C veya D olur, klasöre çıkarıyorsunuz. Buradan bakalım indirilenler. Ben D'ye çıkarmıştım. D'nin içerisinde bakın video trans var. Açıyorsunuz. sp.exe diyor ve karşınıza bu arkadaş çıkıyor. Burada daha öncesinde ben bir dublajlama yaptım. Çünkü video çok uzuyor. Dublajlamayı gösterirsem. Daha öncesinde ikisini de hallettim. Hem Sony Translate'de hallettim. Hem de PI Video Trans'da hallettim. Ama ikisini de gösteriyorum. Bakınca Translation Settings var. Yani çeviri'nin ayarları, çeviri programının ayarları. Bir sürü çeviri seçeneği var. Baidu var, Alibaba var, Tencent var, OpenAI var, işte bu var, DeepSeek var. Buradan en iyisi Gemini AI. En iyisi. Gemini AI kodu da almak, API'si de almak çok basit. İnternet üzerinden Gemini AI API al diyerek alabilirsiniz ve buna kopyalayabilirsiniz. Videoyu duraklatayım. Videoyu tekrar geri başladım. API'nizi buraya giriyorsunuz arkadaşlar. API'nizi girdikten sonra bakın burada TTS modelleri var. Flash modeli var. Hızlı çalışan, e, yavaş çalışan Pro modeli var. Sanırım siz de şu şekilde Flash modellerini kullanın, hızlı çalışsın. Bakın max token diyor. Token miktarınız. Çünkü e, Gemini AI evet ücretsiz ama belirli bir günlük sınır var. Bu sınırı aşmayacaksınız. Buradan key'inize giriyorsunuz. API key'inize çıkıyorsunuz. Daha doğrusu kaydedip çıkıyorsunuz. Buradan diğerlerine de girebilirsiniz. Bende mesela DeepL var. DeepLX API var. Artık DeepLX'in API'nin ne olduğunu bilmiyorum. Buradan da TTS dediğimiz. TTS metinden sese çevirme. Yani bir metni sese çeviriyor, dublajlıyor. Dublajlama programı. Burada da yine Gemini AI. Burada Gemini AI var mı bakalım. Bakalım camına bakalım. Ha, Gemini AI yok nedense. Sanırım buraya girmeye gerek yok. Öncesine girdik ya. Sanırım hepsinde onda vardı evet. Burada en iyisi İngilizce ise ve ücretsiz istiyorsanız nerede o? Nerede? Lokal olan Qwen 3 TTS arkadaşlar. Bunu kullanacaksınız. Buradan da bir örnek göstermek istiyorum. Hemen ne kadar iyi olduğunu görmeniz açısından. Bakın. Bu benim bir videom. Videom da şu. Hemen açayım şuradan. Müsaadenizle. YouTube'a geliyorum. Tabii de hızlı çalışırsa. Bir interneti mi kullanıyor anlamıyorum ama. Yok internette kullanmıyor. Ben bir duraklatayım. Tekrar geri geldim. Şu an bu videonun ilk 10 saniyesini duyacaksınız. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Horizon Zero Dawn Remastered'da Frame Generation teknolojisinin karşılaştırılmasını seyredeceksiniz. Evet bu ilk 10 saniye sanırım. 11 saniyeymiş. Şimdi Qwen TTS'e gelelim. Hello, everyone, and welcome. Today, we're comparing frame generation technologies in Horizon Zero Dawn Remastered. Gördüğünüz gibi ne kadar güzel çevirdi. Ben orada coşkulu bir şekilde söylememe rağmen coşkulu bir şekilde çeviriyor Qwen TTS. İsterse benim sesimi de kopyalıyor ama ses kopyalama tam düzgün çalışmıyor. Donuyor, duruyor. Sabit bir sesi seçmeniz gerekiyor. Onu da göstereyim. Buradan Double Channel Türkçe için Supertone 2.3'ü kullanacaksınız bu arada. İngilizce için gidip de bunu seçerseniz salaklık edersiniz. TTS değil lokal olanı seçeceksiniz. Bakın burada klonluyor da bilirsiniz. Sesinizi klonlayabilirsiniz ama burada en iyisi Eric. Ben test ettim bana güvenin. Hatta bu videoyu da Eric'le klonladım. Şu videomu, kendi videomu. Ancak klonlanan dublajımı yükleyemiyorum. Çünkü kanalımda o özellik açık değilmiş. Boşu boşuna uğraşmış oldum. O kadar. Velhasıl bu da bu örneklerden biri.
Burada eğer ki Türkçe klonlayacaksanız, daha doğrusu Türkçe'ye çevirecekseniz bir İngilizce videoyu, şurada Supertonic 3 fena değil. İyi. Gemini iyi. Microsoft'un var mıydı? Nerede? Sanırım Edge Microsoft'un iyi. Gemini de iyi arkadaşlar. Gemini ile ilgili bir örnek var mı? Hatırlamıyorum. Sanırım örneği sildim. Keşke silmeseydim. Böyle kalsın. Belki de silmemişimdir. Bir çöp kutusuna bakayım. Yok, silmişim. Neyse, önemli değil. Öyle kalabilir. Şimdi tekrar videoyu gösterelim. Translation'ı göstermiştik. Bunları göstermiştik. Burada en iyisi Gemini demiştik. Eğer ki lokal kullanmak istiyorsanız Faster Whisper'ı, OpenAI Whisper'ı kullanabilirsiniz buradan. Turbo'yu da kullanabilirsiniz. Turbo da işe yarar. V3 de işe yarar. Biraz daha doğruluk istiyorsanız V3'ü kullanın ama biraz yavaş çalışır. Ben V3 kullanıyorum. Doğru olması için. OpenAI'ninki fena değil çünkü. Translation Channel burada Microsoft'unki iyi. Hem internetten çekiyor hem de ücretsiz. İşte kaynak Türkçe. Siz İngilizceye dublajlayacaksınız. Doğal İngilizceye çevirmesi lazım. Bunu istemiyorsanız DeepSeek'i kullanacaksınız. Bu videoda da bunu yaptım. Şimdi onu da göstereceğim. Ancak biraz zaman geçsin. Bu programı tanıtayım. Channel'da da eğer ki Türkçe yapacaksanız, yani dublajlayacaksanız, Kuven TTS'i kullanamıyorsunuz maalesef. Gemini en iyisi. Eğer ki İngilizce dublajlayacaksanız burada kesinlikle lokal olan, bilgisayarınıza inecek olan Kuven 3 TTS önemli. Gördüğünüz gibi az önce çok güzel çeviriyor. Sesi klonlamıyor maalesef, bozuyor. O yüzden Ari'yi kullanacaksınız. Tamamdır. Diğer özellikler, bu bir çeviri. Ee, Neye çeviriyor? Sanırım sadece alıyor, altyazıyı çeviriyor. Nasıl alıyor? Videoyu alıyor, altyazıya döküyor ve çeviriyor. Bu da speech to text, yani bir elinizde ses dosyası varsa onu sadece altyazısını veriyor. Altyazısını alabiliyorsunuz. Batch CRT Translate diyor. Bu da bir elinizde altyazı hali hazırda varsa onu doğrudan bir dile çevirebilirsiniz. Ama ben bunu kullanmıyorum. DeepSeek'i kullanıyorum. Bakın. Şurada da kullanmışım. Gerek yok. DeepSeek gibi bir ne diyelim AI varken tutup da buna gerek yok. Bunu demiştik. Batch dubbing demiştik. Batch dubbing nasıl? Elinizde bir altyazı varsa onu doğrudan doğruya sese çeviriyor. Dublajlıyor. Yani ben video ile uğraşmayayım. Bende zaten altyazı var. Ben bunu sese çevireyim. Sonra videoyla editlerim diyorsanız bunu kullanacaksınız. Boşu boşuna şurayla uğraşmayın. Multirole ise eğer ki videoda birden fazla konuşması varsa ve biliyorsanız siz kimin hangi sözcükleri söylediğini orada seçebilirsiniz. Dublajlayabilirsiniz ayrı ayrı şekilde. Kendiniz ama uğraşacaksınız. Bakın 135 tane burada metin var. Teker teker hatırlayıp seçmem lazım. Video submerging ise video ile dosyayı, ses dosyasını birleştiriyor. Sadece o da değil, altyazıyı da birleştiriyor. Bunu kullanmak mantıklı mı bilmiyorum. FFmpeg var. Kısaca FFmpeg diyelim. Yani şu. Bakın bununla yapabilirsiniz birçok şeyi. Yapay zekayı soruyorum. Ses videodan ses ayırabiliyorum. Ardından iki videoyu birleştirebiliyorum. Kayıpsız bir şekilde. Sanırım bunu da yapabilirsiniz. Burada da açıklamalar var. Daha doğrusu ayarlar var. Ayarların ne işe yaradığını bilmiyorum çoğu şeyin. Ama anlatabilirim. Şimdi videoyu sanırım cut video by subtitles diyor. E, Videoyu kesme sanırım bu. E, Her bir altyazıya göre videoyu kesiyor. Gerek var mı bilmiyorum ya. Hiç bilmiyorum. Yani çok da gerek yok. Bakalım. Ha, videonuza watermark, yani bir işaret ekliyor. O videoyu size ait olduğu belli olsun diye. İmzanızı koyuyor yani. Kaşenize vuruyor. Real time SSD diyor. Gerçek zamanlı sesinizi dönüştürüyor. Ah, gerçek zamanlı sesinizi
He, Çin ve İngilizce sadeceymiş. Sizin sesinizi şey yapıyor sanırım. Gereksiz. Klonluyor. Ama sadece İngilizce ve Çinceymiş, mantıksız. Ben Türkçe konuşuyorum. Başka ne özellikleri var? Bakalım kaç dakika olmuş video. 10 dakika olmuş. 10 dakika bunu ayırdım. Hızlı olmam lazım. Convert subformat. Sanırım sizin altyazı dosyalarınızı diğer altyazılara çeviriyor. Çok da gereksiz. SRT en iyisidir. Ondan sonra başka multirole dubbing söylemiştik. Videodan ses çıkarma göstermiştik. 2 sesi birleştirme varmış. Gereksiz. Onu da FMPG ile yapabilirsiniz. 2 altyazıyı birleştirme gerekli olabilir. Uğraşmazsınız. Vokal in split diyor. Buna ne? Hmm. Seçtiğiniz videodaki vokali çıkarıyor. İyi. Ama pek işinize yarar mı bilmiyorum. Velhasıl bu da böyleydi. Şimdi gelelim Sony Translate'e. Sony Translate'te de en önemlisi Jokuyu X TTS olması. Sony Translate'i de bakın buradaki Collab'dan kullanabilirsiniz. Ancak bir Hugging Face üyeliği açacaksınız. Token alacaksınız. Diyerizasyon ve segmentasyonu kabul edeceksiniz. Şuradan göstereyim. Bir bu, 2 bu, 3 bu, 4 bu. 3.1'i de 3.0'ı da segmentasyonu kabul edeceksiniz. Sonra bir de token alacaksınız. Bakın şurada access token. Token'i de burada Collab'a yazacaksınız ve çalıştıracaksınız. Çalıştırdıktan sonra böyle bir arayüzü karşınıza çıkacak. Arayüzü karşına çıktıktan sonra işte videonun kaynağı neyse ve hedef dil neyse onu seçeceksiniz. Kaç konuşmacı varsa onu seçeceksiniz. Burada Jokuyu XTTS'i seçmek için XTTS'ten şu otomatik olanı seçeceksiniz. Bu sesi klonluyor. Aynı zamanda sesi taklit ediyor. Şuradaki farklı dillerde ses taklidi. Onda bunu seçeceksiniz kesinlikle. Hızlandıracaksınız 1.5 yoksa sesler üst üste binebiliyor. Sonra özgün ses seviyesi 0 olacak ki arkada orijinal ses duyulmasın. Çevrilmiş ses de 1 olsun, fazla yüksek olmasın. Altyazı geldi SRT olsun. SRT en iyisidir. Sayıları metinleştirebilirsiniz. Daha kolay okunur. Whisper modeli sesten metine çevirme AI'yı yani yapay zekası. Onu da Large V3 seçeceksiniz. Diğerleri çünkü kötü çalışıyor. En iyisi Large V3. Buradan bu Faster modeli iyi çalışıyor mu bilmiyorum. Buradan ben bunu seçiyorum. Siz bunu seçemezsiniz. Sizde bu olmaz. Siz 16'yı seçeceksiniz. İşte zurnanın zart dediği yere geldik. Whisper modeli eğer ki bir altyazı yüklerseniz çalışmıyor. Çünkü hali hazırda elinizde bir altyazı var. İşte Gemini gibi programlarla altyazınızı alırsanız buradaki Whisper modeliyle kullanarak kendi bilgisayarınızı yormanıza gerek kalmaz. Bu da aynı şekilde Whisper modelinin Pynote şeyi. Velhasıl bu çıkış türü video yüklediyseniz, video ses yüklediyseniz WAV olacak. Ben video yükledim o yüzden MP4. Videoyu da bakın çevirdi, halletti. Buradan da 98 MB'lık indirme şey yaptı ama benim bilgisayarımda yüklü olduğu için buna ihtiyacım yok. Hali hazırda nerede 2 tane video transfer birini şey yapalım. Hallettim. Bakın bu da Jokuyu XTTS. Şimdi Sony Translate'teki en iyi şey, en iyi TTS Jokuyu XTTS. Video Trans'taki ise nerede Video Trans? En iyisi İngilizce ise Qwen 3 TTS, Türkçe ise Gemini. Ama Türkçe ise Gemini ve doluysa yani Gemini'den artık tokeniniz bitmişse buradan Supertonic 3 TTS'i de kullanabilirsiniz. Bu da Türkçe'ye fena bir şekilde çevirmiyor. Şimdi Supertonic 3 TTS'ine bakalım. Birkaç hafta önce Computex'e katıldım, en büyük teknoloji fuarlarından birine. Son 20 yılımda oldukça sıkıcı fuarlar gördüm ama bu muhtemelen en sıkıcı olanıydı. Şimdi ilk 10 saniye dinledik. Birkaç hafta önce Computex'e katıldım. En büyük teknoloji fuarlarından birine. Son 20 yılında oldukça sıkıcı fuarlar gördüm ama
Bu muhtemelen en sıkıcı olanıydı. Ki bu Bakın bir ki üstüne bindi farkındaysanız. Bunun sebebi 1.3 olarak hızlandırmam. 1.5 hızlandırsaydım üst üste binmezdi. Hem daha hızlı konuşurdu. Videoları zaten kimse yavaş dinlemiyor. Herkes YouTube videolarını 2x'te dinliyor. Siz de aynı şekilde hızlandırabilirsiniz ki üst üste binmesin. Bu iki şeyi karşılaştırdım. Türkçe'de ama Gemini mesela Supertonic 3 bundan daha kötü gibi duruyor. Ve ikisi de eşit gibi duruyor aslında ama Gemini gerçekten fark atıyor. Ben bu video için duraklatacağım ve Gemini'yi de yapacağım sizin için. Böylece karşılaştırabileceğiz. Şimdilik duraklatayım ve Gemini'yi de ekleyeyim. Evet, yeni gelmedik, geri geldik. Sürekli bunu söylüyorum. Buradan bunu da alalım. Ve bunu da diyelim ki Gemini TTS diyelim. Arkadaşlar çok beğeneceksiniz. Açıyorum, hazır mısınız? Sadece ses dosyası. Birkaç hafta önce Computex'e katıldım. En büyük teknoloji fuarlarından birine. Son 20 yılımda oldukça sıkıcı fuarlar gördüm ama bu muhtemelen en sıkıcı olanıydı. Aradaki kalite farkını görüyor musunuz? Bedava. Yani bu program eğer ki bir videoyu Türkçe'ye çevirecekseniz en iyi program. PI Videotrans. Eğer ki Şu anda PC oyuncusu olmak pek eğlenceli değil. bir videoyu Türkçe'ye değil de İngilizce'ye çevirecekseniz yine bu program en iyi program. Çünkü Qwen TTS de bunda. Hello, everyone. Gördüğünüz gibi çok güzel dublajlıyor. Peki Sony Translate'in mantığı kaldı mı diye soracak olursanız yani kalmamış gibi duruyor. Sony Translate'in bir anlamı kalmamış gibi duruyor, evet. Doğal olarak eğer ki Gemini TTS bitmişse ya daha doğrusu o günkü tokeniniz bitmişse Gemini'yi kullanamıyorsanız mecbur Sony Translate'in Joku XTTS'ini kullanacaksınız. birkaç hafta önce Computex'e katıldım. Bakın ses fena değil aslında. Birkaç hafta önce Computex'e katıldım. Tabii doğal olarak bu daha iyi bir seslendirme sanatçısı gibi söylüyor. O da Birkaç hafta önce Computex'e bu da daha doğal. Sesi kullanıldığı için daha doğal durmuş. Sanki dublaj değil de kendi sesiymiş gibi duruyor. Çünkü bu TTS sesi kullanılıyor. Gerçekten iyi kullanılıyor. Bununla ilgili bir örnek var mı yahu? Tüh buradaki birkaç hafta önce tüh gitmiş. Gitti. Onun örneğini silmişim. Videoda var mı ya? Tüh. Neyse önemli değil. Video bu kadardı. Bakalım kaç dakika olmuş. 18 dakika olmuş. Video bu kadardı. Ancak bir şey göstermeyi unuttum. DeepSeek ile nasıl altyazıları eğer ki indiremiyorsanız altyazısını yüklememişse o yayıncı diyelim. Buradan transkriptini alarak nasıl yapıyorsunuz onu göstereceğim. Böyle transkripti kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Kopyalayın. Kopyaladıktan sonra kopyaladınız mı? Buraya geliyorsunuz. Diyorsunuz ki nerede o? Bakın bayağı bir uğraşmış. Bu metni JSON değil, JSON'u kullanmıyorsunuz. Altyazı formatını İngilizceden Türkçe'ye çevir. TTS programlarının düzgün dublajlayabileceği şekilde zamanlamaları da ayarla. Metin şudur demişim. Metni almışım ancak metini alırken şöyle bir sorun çıkıyor. Örnek göstereyim. Kopyaladınız ya şunu. Şuradan bakın saniye. Görüyorsunuz bakın birleşik. Bunu nasıl yapacaksınız? Silelim. Buradan bu değil. Yeni metin belgesi 10 diyelim. Kopyaladınız. Ya da şöyle yapın. Kopyaladınız. Bakın saniyeler çıktı değil mi? Şu saniyeyi alıyorsunuz.
CTRL-C ile kopyalıyorsunuz. CTRL-F ile değiştir kısmına saniye. Şunda da saniye ve boşluk yapıyorsunuz. Tümünü değiştir diyorsunuz. Bakın tümü değişiyor. Ardından şuradaki welcome'da bunları siliyorsunuz. Şu bölümler kalabilir. Önemli değil. Ve bunu tamamen mesela bölümleri de silebilirsiniz. Silin bölümleri. Başka bir şey var mı? 5. bölüm. Ya bu kadar da uğraşın. Bir şey yapacaksanız. Her şeyi de devletten beklemeyin. Bakın sildim bölümleri. CTRL-A, CTRL-C. Sonra JSON yanlış yazdım. JSON'u sonra düzelttim. JSON hariç bu formatı, bu prompt'u girip yapıştırıyorsunuz. Bu kadar. Yapıştırdıktan sonra bakın ilk önce JSON formatında verdi bana. Ben dedim ki olmadı. Bana SRT formatında ver dedim. Bakın SRT formatında mükemmel bir şekilde verdi. Whisper programı kullanmama gerek kaldı mı? Kalmadı. Elimde zaten halihazırda altyazı var. Sadece altyazıyı SRT formatında düzgün bir şekilde bana verdi. Ve dedim ki TTS programlarının düzgün dublajlıya bir şekilde ver. Bu sayede verdi. Böyle verdi. Bakın DeepSeek var. DeepSeek'i kullanabilirsiniz bu şekilde. Yani her şeyi bir programdan da beklemeyin. Video bu kadardı. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın.